Şimdi şu iki ilmeğin arasından başladık. Şu ön kısmımızı ördük. 80 ilmek olarak ördük. Yani şu iki tane ilmeğin biri önün biri kolun. Şimdi buradan sonra ben şöyle yakayı yaptığım misinalı şişe geçeceğim. İşaretimi çıkarıyorum. Eğer misinanız yoksa normal şişle de kol altı dikişli olarak yapabilirsiniz. Şimdi kolumuzda buradaki bir ilmekten şu işaret koyduğumuz yere kadar ki 61 ilmeği örüyoruz. Ve şu da 61. ilmeğim. Artık burası beden kısmı. Bu tarafa geçmeyeceğim. Sadece buradaki kolu. Şöyle yapıyorum. Şimdi ilk birkaç sıra bu şişler sizi rahatsız edebilir ama daha sonra buradan kurtulacaktır. Dediğim gibi böyle kısa misinanız yoksa şişle de yapabilirsiniz bunu. Şu koltuk altı dikişli olacaktır. Yani kol altında dikişiniz olacaktır. Şimdi direkt devam ediyorum. Sadece bu koldaki 61 ilmeği öreceğim. Böyle döne döne kolu bitireceğim. Yani bitmesine yakın diğer renge geçeceğim. Yine koyu laciverte. Böyle yaparak kolu hiç dikişsiz olacak. Ben böyle birkaç sıra öreyim. Size daha net göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kolu taktım tamamen. Böyle sadece kolu dönerek öreceğim. Şöyle kolu birkaç sıra ördüm. Şuradan itibaren sadece kol kısmını örüyorum. Bakın. Şu aralarda geçişlerde hafiften bir bolluk oluyor arkadaşlar. Yani ne kadar da sıkı sıkı ya da geçsek şu ilmeklerde bir iki ilmekte gevşeklik oluyor. Burası tam kolumuzun altı. Daha sonra arkadan bu bol ilmekleri toplayabiliriz. Yani bakın şurada bir tane mesela bol bir ilmeğim var. Onu daha sonra örgümüz bittikten sonra arkadan saklayacağım. Şimdi daha net belli oldu sanırım. Hatta yakamızı da şöyle bir katlayalım. Gördüğünüz gibi yakamız oldukça geniş. Böyle giyilince biraz hafiften bol dökümlü olacak. Şöyle şu şekilde. Şimdi kolumuzu aynen böyle döne döne kol boyu olmasına yakın mesafeye kadar bu renkle örmeyi planlıyorum. Şimdi gidişatına bakacağım. Daha sonra ben size santim veririm. Şimdilik böyle devam edelim. Evet, kolumuzu ördüm. Şöyle şuralarda mesela bir sıra laciverte bir sıra yine renkli ipte örerek lacivert ipe geçiş yaptım. Bu çok önemli değil. Yani birkaç sıra yapsanız yeterlidir. Santim olarak kolumuz şu anda şurası tam koltuğumuzun altı. 35 santim ördüm.
Şimdi lastik kısmına geçeceğiz. O da bir 5 santim kadar olacak. Yani kol boyumuz böyle 40-41 santim yeterlidir. Şimdi burada 61 ilmeğimiz var. Kol lastiğine geçerken azaltma yapmamız gerekiyor. Şimdi şuraya bir işaret koyup mesela ilk ilmekten başlıyorum. 2 düz 2 ters yapacağız. Lastiğimizi ilk 2 ilmeği aldım. 1 2 tane düz ördüm. İpi çeviriyorum. Yine şu ikisini birlikte alıyorum. 1 2 tane ters. 1 2 düz. 2 ilmeği birlikte alıyorum. 1 2 tane ters. 2 düz. 2 ters. İlk ilmekleri hep birlikte alarak şöyle 1 2 düz, 2 ters. 2 ilmeği birlikte aldım. Düzün birini ördüm. Bir tane daha örüyorum. Tekrar ters örerken de yine ilk ikisini birlikte aldım. Bir tane daha örüyorum. İki düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 'Şimdi şurada bir ilmeğimizi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38. 38 ilmeğimiz var. Şu ikisini birlikte alacağız. 39 ve 2 ilmeğimiz daha kalıyor. Onu da şöyle yapalım. 38. Şuradaki 3 taneyi birlikte alıyorum. 39. Hatta bakın burası güzel olmadı. Şurada kesmediğimiz ilmeği de keselim. Ve şu 4 ilmeği de 2 2 alarak 40 ilmeğe inelim. Evet. Toplamda 40 tane 2 ters 2 düz ilmeğimiz oldu. Artık kol lastiğini öreceğiz. Burası ilmeğimiz azaldığı için biraz bizi zorlayacaktır. Kol boyumuz olana kadar 2 düz, kol lastiği boyu olana kadar 2 ters bu şekilde kol ağzı lastiğimizi de bitirelim.
14 sıra lastiğimi ördüm. Şimdi kesmesine geçeceğiz. Yalnız kesmesine geçerken ben şöyle yardımcı bir şiş alıyorum. Şişle kesmesini yapacağım. Çünkü böyle misinayı çekerek örmek zor oldu. Kesmesini şimdi 2 tane düzümüzle başlıyoruz. Bir düzü ördüm. İkinci düzümü örüyorum. Diğerini üstünden geçiriyorum. İpi çevirdim. Ters ilmeğimi örüyorum. Şöyle arkadan diğer ilmeği geçiriyorum. Tersimi örüyorum. Arkadan diğer ilmeği geçiriyorum. Yani ördüğüm ilmek hep şişte kalıyor. Düz örüyorum. Önce ilmeğim neyse onu örüyorum. Daha sonra arkadaki ilmeği onun üstünden atıyorum. Ters ilmeğimi ördüm. Dediğim gibi hep ördüğüm ilmek şişimde. Şöyle arkadan takıyorum. Şöyle geçiriyorum. Şimdi buradan ipimizi kesiyoruz. Şimdi buradaki ipimizi iğneye geçirelim. Şu arada bir ayrılık var ilk başladığımız yerde. Hemen onun ilk şöyle ilmeğinin içinden geçiriyorum. Şurayı bir kapatıyorum. Daha sonra da bu ipimi şöyle içeri doğru biraz daha aşağılara doğru yürütelim ki kol ağzımızda görünmesin. Evet, kolumuz bitti. Daha doğrusu bir kolumuz bitti. Şimdi diğer renk ipimize geçiyoruz. Diğer önden bakın şuradan örerek gelmiştik. Ve burada kolu ayırdık. Diğer arka parçanın bakın gri rengimizde kalmışız. Buradan başlayacağız.
Diğer kola kadar devam edeceğiz. Zaten şurada kalmıştık, tam kol altına kadar örmüştük. Şimdi buradan devam ediyorum. Evet, bedeni şu koldaki ayrım noktasına kadar ördüm. Şimdi yine tam şu iki ilmeğin orta noktasına geldim. Kolu örmek için misinalı şişime geçiyorum. Yani 40 santimlik misinalı şişe geçtim kolu rahat örebilmek için. Ee, Daha önce de dediğim gibi arkadaşlar, yani eğer böyle kısa misinanız yoksa uzun misinayla örmek biraz zor oluyor. Onun için böyle normal şişe geçip dikişli de yapabilirsiniz. Evet, burası kolumuzun ayrım noktası. Zaten ilk başlarken burada başlamıştık. Bedeni örmeye başlayarak şey yapmıştık. Şimdi koldaki 61 ilmeği ördüm. Şimdi çeviriyorum. Burayı birleştireceğiz. Sadece koldaki yine 61 tane ilmeği örerek, dediğim gibi birkaç sıra şu diğer misinanın uçları rahatsız edebilir ama 2 sıra sonra ayrılıyor örnek. Evet, kolun birleştirmesini yaptık. Artık bu koldaki sadece 61 ilmeği böyle dönerek öreceğiz. Şöyle göstereyim ben arkadaşlar. Şu anda misinamızda sadece ön ve arka bedenin ilmekleri kaldı. Bakın şimdi kolu örüyoruz. Diğer kolumuzu bitirdik zaten. Şimdi bu kolu da aynen diğer kol gibi aynı seviyeye gelene kadar dönerek öreceğiz. Lastiğini yapıp bitireceğiz. Daha sonra da beden çalışmasına geçeceğiz. İki kolu da tamamladık. Bakın şöyle. Diğer kolumuzda. Şimdi beden yapımına geçeceğiz. Zaten bedenimiz tek misinada takılı. Uzun olan misinamızda takılı. Buraya kadar şuradan başlamıştık. Önce ilk kolu yaptık. Daha sonra bedene ipi bağladık. Bu tarafı ördük. Ve başladığımız, yani ilk ip bağladığımız noktaya geldik. Şimdi burada isterseniz şu aradan birkaç ilmek alabilirsiniz. İsterseniz de ben direkt geçeceğim. Çünkü burayı daha sonradan şöyle dikeceğim. Şöyle hafiften bir ayrılık oluyor. Çünkü şurada buraya dikmek, tutturmak gerekiyor. İlmek de alabilirsiniz ama biraz beden çektirmesi oluyor. O yüzden daha sonra o ara alt kısmını dikmeyi tercih ediyorum. Şimdi hemen şu ipimizi daha sonra sabitleyeceğim. Şöyle tutayım.
Buradan bedeni örmeye başlıyorum. Diğer kol altına kadar ön parçayı ördüm. Şurada bir ilmeğim kaldı. Şimdi şu arası çok fazla açılmasın diye şöyle şu iki ilmeği yer değiştiriyorum. Yani şuradakini buraya takıyorum. Ve bunu da buradaki ilmeğe taktım. Şu şekilde bir birleştirme yaptık. Şu arkada da diğer ipleri saklamadık arkadaşlar da. Şimdi devam ediyorum. Diğer başladığımız kol altına kadar yine düz örgü yaparak gidiyorum. Bakın şöyle bir boşluk kalacak arkadaşlar. Burayı daha sonra iğne iplikle şöyle dikeceğiz. Evet, şu ilk başladığımız noktaya geldik. Burada da aynı işlemi yapacağız. İki ilmeği çaprazlama birbirine geçireceğiz. Bakın şuradaki ilmeği alıyorum. Ve diğer taraftakini de buraya geçirip şurada bir katı kaldı. Örgüme devam ediyorum. Artık bedenimiz birleşti. Bundan sonra bedenimizi böyle döne döne bu şekilde öreceğiz. Şu aradaki açıklıkları daha sonra dikeceğiz. Şimdi bedenimiz tamamen birleşti. Şu şekilde böyle devam ediyoruz. Kazığımı koltuk altından itibaren şöyle santim vereceğim arkadaşlar. 34 santimi birazcık geçmiş. Bundan sonra artık lastiğine geçeceğim. Ama şurada isterseniz şurayı da vereyim. Renkli kısmı 21 santimden sonra bir sıra lacivert, bir sıra da Ebru ipten yaparak şöyle yine geçişi öyle yaptım. 34 santim ördüm. Şimdi lastik kısmına geçeceğiz. Tam şu koltuk hizasının altından başlıyoruz. Aynı yakadaki gibi şöyle iki ters, iki düz. Kazağın boyunu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Hani daha uzun tunik gibi de yapabilirsiniz. Ben lacivertimin son ikinci ipi. Onun için artık lastiğe geçtim. Hani bu çünkü bu ipler paket halinde satılıyor. Tekrar bir paket daha almamız gerekiyor uzatmak için. Şöyle şu şekilde iki düz iki ters örüyorum. Bu arada arkadaşlar lacivertten ikinci ipim, Ebru'liden iki ip, griden bir tane kullandım. Yani 5 tane ip kullanmış oldum. Evet, bu şekilde
iki ters iki düz lastiğimizi yani kazağın lastiğini ne kadar istiyorsanız yaklaşık bir 15-16 sıra sanırım öreceğim. O kadar olunca kesmesine geçeceğiz. Lastik kısmında iki ters iki düz ördüm. Şu santim vereyim. 8 santim iki ters iki düz olarak ördüm. Şimdi artık kesmesini yapalım. Birinci tersimi ördüm. İkinci tersi örüyorum ve şuradan ilmeğin üstünden atlattım. Şimdi düz ilmeğimiz var. Bir tane düz örüyorum. Buradaki ilmeği üstünden atlatıyorum. Tekrar bir düz örüyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden atıyorum. Şimdi ters ilmeğimiz var. İpi çeviriyorum. Önce tersimi örüyorum. Daha sonra arkadan giriyorum. Ve ördüğüm ilmeğin üstünden atlatıyorum. Tersi örüyorum. Önce ilmeğimiz neyse tersse ters, düzse düz. İlmeğimizi gördüğümüz şekilde örüyoruz. Daha sonra arkadaki ilmeği ördüğümüz ilmeğin üstünden atıyoruz, bırakıyoruz yani. Şimdi iki tane düzümüz var. Önce bir taneyi ördüm. Arkadaki ilmeği ördüğüm ilmeğin üstünden geçirdim. İkinci düzü örüyorum ve arkadaki ilmeği yine geçiriyorum. Şimdi iki tane tersimiz var. Ters ilmeğimi ördüm. Arkadaki ilmeği geçirdim. Tekrar ters ilmeği ördüm. Arkadaki ilmek ilk ilmeğin üzerinden geçirdim. Yani önce ilmeğimizi örüyoruz. Arkadaki ilmeği ördüğümüz ilmeğin üstünden geçirip bırakıyoruz. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi keselim. Kesme işlemimiz de bitti arkadaşlar. Şöyle bir içinden geçirdim. Düğüm yaptım. Bu arada lastiğin santimini söyledim 8 santim ama sıra olarak da 20 sıra ördüm. Şimdi buradaki ipimizi de saklayalım. Şimdi şurada bir ayrı ilk başladığımız yerde son kestiğimiz yerde şöyle bir ayrı nokta var. Onu hemen ilk kestiğim şuradaki ilmeğin içinden geçiriyorum. Burayı şöyle bir birleştirdim.
Katın biri kaldı arkadaşlar. Yeniden bir geçireyim. Bakın burayı birleştirmiş olduk. Şimdi arka tarafını çeviriyorum. Buradaki ipimi şöyle aşağıya doğru yürütüyorum. Evet arkadaşlar, kazağımız ipimden bu kaldı. Yani dediğim daha önce söylemiştim. 2 tane ebruli, ikinci lacivert ipim, griden bir tane kullandım. Şimdi şu koltuğun altında şurada bir boşluğumuz vardı arkadaşlar. Onu da dikelim. Hatta şurada bir ipi var. O aynı ipiyle dikelim. Şimdi şunu bir ön yüze geçiriyorum. Şöyle karşılıklı ilmekleri alarak bu aranın da dikişini tamamlayalım. Kazağımız bitmiş olacak. Hatta şu ipin yarısını bir çekeyim. Düğümümüzü öyle atalım. Evet, çok güzel. Oldukça da böyle yumuşak, gördüğünüz gibi hafif böyle boğaz yakalı. Boğazın biliyorsunuz yakasının ilmeği oldukça fazla, yani geniş bir yaka olacak şöyle. Etek ucu da şu şekilde. Kazağımız bitmiş oldu. Yapacak arkadaşlara kolaylıklar diliyorum.